never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar Yeşiltepe'deyiz. Güneşli bir gündeyiz. Kasım'ın ortasındayız ama hala kış gelmiyor. Benim ceketimi soracaksanız artık klasik, bozmadığım için sürekli ceket giyiyorum ama kameraman arkadaş mesela tişörtüyle geziyor. Hava o kadar sıcak, o kadar da güzel. Yeşiltepe'nin en güzel, hatta Didim'in en özel villası da diyebiliriz. Böyle bir skala oluşturursak ilk üçe mutlaka girmeli. Çünkü özel tasarım, müstakil bir villa, 700 metrekare arsa içerisinde. Sadece içine bir göz attım. O yüzden baştan detaylı bilgi vermiyorum. İçeri girip ne var ne yok bütün detayları beraber hakim olabiliriz. Sadece Yeşiltepe'nin girişinde bu çektiğimiz 3. villa arkadaşlar. En azından bir önceki villalara bakıp konumları kafanızda belirleyebilirsiniz. Yeşiltepe sessizliğin, sakinliğin zirve yaptığı Didim'in kaçış noktası, bir anlamda da en keyifli yerlerinden bir tanesi. Çünkü arsa payları yüksek. 700 metrekare arsa parselli şekilde burada. Yani Didim'de bulabileceğiniz maksimum 500 metre. İmarı da ona göre oluyor. Demek istediğim geniş, güzel bir villa. Havuzlu, müstakil, akıllı ev sistemli, full eşyalı ki özel tasarım eşyalar var. Hepsini birazdan içeri girince detaylı görebileceğiz. Şu anda otopark girişindeyiz. Otomatik çelik kapımız var arkadaşlar. Otoparka aracınızı park ettiğinizde hemen bu kısımdan yeşil alan başlıyor. Karşı duvara kadar duvar boyları bence ideal boyutta. Her seferinde, her videoda bu müstakil villaların bahçe duvarlarını özellikle ölçüyorum. Burası birazcık yüksek, yine de ölçmek adına duvarın yanına yaklaşıp boyumdan hiza alabilirsiniz. Bir önceki villalarda duvarlara kıyasla yaparsanız hemen hemen boynuma kadar geliyor. Daha da yükseltmek isteyen olursa, kalecik ambiyansı vermek isteyenler olursa onlar için de daha keyifli olabilir. Yan tarafta yine aynı şekilde bir müstakil villa var. Duvar bizi oradan ayırıyor. Oranın yükseltilmesi hoş olabilir. Yeşil alanımız oldukça geniş. Tahmini bir metrekare söyleyecek olursam yani 100'ün üstünde diyebiliriz. 100'ün üstünde, evet. Burada yeşil alan var. Ortada bir zeytin ağacımız var. Temiz, bakımlı çimler burada. Köşede bir palmiye var. Ön tarafta hemen havuz bölümümüz başlıyor arkadaşlar. Havuzun önünde iki kısımda daha doğrusu, bir başında bir sonunda böyle küre şeklinde aydınlatmalar var. Gece çok tatlı bir ambiyans verebiliyor. Havuzla birazcık renk uyumu yakalansın diye güzel de bir tercih yapılmış. Ortaya böyle mavi taşlar. Aslında beyazları da maviye boyanmış. Kenardakiler de beyaz. Bence görünüş anlamında tatlı olmuş. Havuzun başında güneşleneceğimiz alan bu kısım arkadaşlar. Her seferinde çekim saati söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Yani bu saatlerde güneşin de karşıdan geldiğini en azından gölgenden tahmin ediyorsunuzdur. Güneşlenme bölümü olarak burayı düşünebiliriz. Tahminen bir 5, buraya 6, biraz daha zorlarsak 7 tane şezlong rahatlıkla sığacaktır. Onların hemen başında çam ağaçları süslenmiş. Altında hemen projeksiyon aydınlatmaları bulunuyor. Yine beyaz, bu sefer iri taşlar tercih edilmiş. Ki gün ışık verince böyle hem ağacın yeşilini, bazen yeşil veriyorlar ışığı, hem ağacın yeşilini güzel bir şekilde yansıtıyor, hem taşlarla beraber güzel bir uyum sağlıyor arkadaşlar. Havuz motorumuzun kapağı açık. Aslında motordan ziyade, tamam motor aşağıda ama burası birazcık da bir depo alanı. En azından havuz için ilaçlanması, kloru vs ne var ne gerekiyorsa o malzemeler burada stoklanmış. Geniş bir havuz var. Havuzun ortasından merdivenle içeriye giriş yapabiliyorsunuz. Başında bir yapay şelalesi var. Bu kısmı göstereyim. Ondan sonra karşıya doğru devam edebilirim. Villamızın ön cephesinde arkadaşlar boydan boya bir kapalı alan, üstü kapalı alan var. Kahverengi ve beyaz tonlarında içinde spot aydınlatmaları bulunuyor. Bu şekilde bir renk tonu yakalanmış. Çünkü dış cephesinde de yine kahverengi ve beyaz taşla giydirmeleri bulunuyor. Bir renk uyumu yakalamak için böyle bir tercihte bulunmuş ama tamamı kapalı alan. Yani yazlık yerdeyiz. Tabii hep yazlık için plan yapıyoruz. Hep güneşli havalar için plan yapıyoruz ama bir ay sonra buraya yağmurlar başlayacak. Yağmurda da belki burada kapının önünde oturmak isteyeceksiniz. Belki yağmurda mangal yakmak isteyeceksiniz. Mangal dedik, barbeküyü henüz göremedik. Bakalım, belki arka tarafta varsa vardır. Yoksa bunun için ön taraftaki bahçe alanımız gayet yeterli olacaktır. Bahçemiz yine bu kısımdan bir ince daha ilerliyor. Ortada meyve ağaçlarımız var. Köşedeki yer büyük ihtimalle depo. Ana girişten geçerken oraya bir göz atalım. Orası neymiş merak ettim. Merdiven girişi dedik arkadaşlar. Havuza 7 basamaklı. Bu benim hep sevdiğim şey. Sürekli de söylüyorum aslında. Havuz boyundan kısmak için, havuzu verimli bir şekilde kullanmak için ya alüminyum bir merdiven yapılacak ki o da benim sevmediğim bir durum. Ya da bu şekilde çıkıntı ve merdiven aşağı inilecek basamaklı. Ortası tamamen en azından atlayıp buradan girip yüzmek anlamında detaylı kullanabileceğiniz bölüm. Ortada şöyle bir çıkıntımız var. Burası
mutfak ve yemek masasının çıkacağı bölüm. İçeriden göstereceğim. Ekstra olarak kullanılacak bir olay burada görmedim. Belki de şunu yapabiliriz. Nasılsa üstü kapalı, sağa solu kapalı. Bir cam kapı buradan kapatabilirsek içerideki yemek masasını buraya alabilirsiniz. Ya da burayı kış bahçesi olarak belki de sigara bölümü olarak kullanabilirsiniz. Onun için de avantajlı bir bölüm. Buraya gelmişken kapıdan yürüyüş yolumuz ve arkada ana girişe giden yolumuzu görebiliriz. Kenarları devamlı meyve ağaçlarıyla çevrilmiş. Burada da yine kahverengi ve beyaz taşlar. Taş ağırlıklı bir villa olmuş, villa bahçesi olmuş. Görünüş anlamında bence güzel. Çimden ziyade, topraktan ziyade bu seven insana göre değişir. Ben toprakla oynamayı çok seviyorum. Bu taşların hepsini kaldırırım. Ama toprakla oynamayacağım. Seramik de olmasın. Bu şekilde kalsın diye seven insanlar için de böyle bence gayet ideal. Meyve ağaçlarımız geliyor arkadaşlar. Evet, karşı kısmın kulübenin kapısı açık. Orası depo bölümü. Çelik kapı girişimiz bu kısımda bulunuyor arkadaşlar. Burası tamamen boş kalacak. Çünkü ekstra çoğu videoda, çoğu villayı tanıtırken bu önerilerde bulunabiliyorum. Yani içeride vestiyer alanı yoksa bu kısım kullanılabilir. Odun şöminesi varsa belki odunluk olarak kullanılabilir ki şömine var ama elektrikli. Bu yüzden burası böyle şık ve sade bir şekilde kalabilir. Güzel bir çelik kapımız var arkadaşlar. Çelik kapıdan şimdi içeri giriyoruz. Girişimizi sağladık arkadaşlar. Girişte bizi geniş bir bölüm karşılıyor. Sol kısmımızda banyo bölümümüz ortak. Bir adet giriş katta bulunan yatak odamız. Ve sağ tarafta vestiyer ayakkabılık bölüm başlıyor. Bu ölü noktadan başlayabiliriz. Vestiyer alanımız berjer ve aynasıyla bu kısımdan başlıyor arkadaşlar. Burası kapakların hepsini açacağım. Çünkü ekstra gizli bölmeler de yerleştirilmiş. Burası elbise askısı için kullanılabilir. Şu arada raflarımız var. Buralar sürekli raf arkadaşlar. Ayakkabılık için şurada bir boş bölümde bulunuyor. Ayakkabılık için şöyle güzellik seçmişler arkadaşlar. Merdiven altı ölü noktayı bu şekilde bir dizayn yaparak asansörlü ve raylı sistemle ayakkabılarınızı merdiven altına gizleyebilirsiniz. Bu kısım depo bölümü olarak kullanılabilir. Vestiyer ve ayakkabılık için kör noktanın ne kadar verimli kullanılabileceğini bize gösteren bir bölüm. Ortak banyo alanımız var. Giriş katta bulunan banyo dedim ama yarım banyoymuş arkadaşlar. Sözümü hemen geri alıyorum. Yarım banyo, duş bölümü yok. Çamaşır makinesi ve üzerinde kurutma için bir yer. Belki de termosifon için bir yer. Lavabo alanımız boydan boya. Chimstone tezgah, oval bir aynası var. Sarkıt aydınlatmaları bulunuyor. Islak hacim bölümünün üzerinde de penceresi var. Şimdi burada niye duş yok? Bu hani giriş katta banyo var. Alan da varsa neden duş yok? Hemen bilgisini vereyim. Bu villanın içinde bulunan her yatak odasının kendine özel bir duş bölümü olduğu için, kendine özel bir banyosu olduğu için ortak alana da bu şekilde bir şey koyulmayı uygun bulmamışlar. Herhalde sadece yatılı misafirler ya da yatılı kalacak ev halkı kendi odasındaki banyoyu kullanacağı için ortak banyo düşünülmemiş. Zeminde devasa seramikler tercih edilmiş. Bu benim tanıtım yaptığım ve sunum yaptığım villalarda ilk defa gördüğüm bir düzen. Ama odalardaki parkeler artık sabit. Oda için zeminde parke tercih edilmiş arkadaşlar. Çift kişilik bir yatağı, hemen üzerinde TV ünitesi olarak kullanılacak bölümü, tesisatı üzerinde. Karşı kısımda komodin olarak düşünülmemiş. Sadece hazırlanma bölümü, makyaj bölümü değerlendirmek isteyen için misafir odası olarak kullanılacaksa onların ihtiyaçlarını giderebilmesi için bir masa. Aydınlatmaları çok şık bu arada. Hem sarkıt aydınlatmaları var hem de duvarda bu arada giydirme yapılmış. Ahşap giydirme. Evet, duvara ahşap giydirme yapılmış. Üzerinde bir aydınlatması var. Şu karşı kısımda oraya da geçeceğim ama önce böyle çok atlıyormuş gibi oldum ama banyo bölümünden başlayayım. Burası arkadaşlar özel banyo, dediğim gibi her yatak odasının kendine özel bir banyosu var. Duş alanı da oldukça geniş. Malzeme olarak birebir aynı olduğu için her banyoda bu kadar çok vakit geçirmeyeceğim. Belki üst kattaki odalarda bir tık vakit geçirebiliriz arkadaşlar. Bu kısımda yatağın diğer başında ise böyle raf düzeni var. Komodin dediğim gibi tercih edilmemiş. Onun yerine böyle bir çıkıntı prizi, telefon şarjınızı takıp başucunuza koyabilirsiniz. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Salon ve mutfak bölümüne giriş yapıyoruz. Geniş bir kapı var. Bir bakayım, sürgülü mü? Evet, sürgülü kapı arkadaşlar burası. Raylı sistem aynı zamanda. Girişte hemen sol kısımda bir dresuar bulunuyor. Çekmeceleri 2 adet, kenarları gold şeklinde aynaları var. Direkt sağ kısımdan salona, ortada yemek bölümü, mutfağı olarak ilerleyebiliriz. Böyle kısım kısım
her zamanki gibi gidebilirsek. Salonun girişinde hemen kahve köşesi bulunuyor arkadaşlar. Güzel bir tablo olarak o köşeyi ayarlamışlar. Üzerinde kliması ve bu arada dediğim gibi full eşyalı olarak satışa sunulduğu için her yerinde, her odasında ısınma amacıyla kullanılacak kliması mevcut. Bu kısımda görünen şömine arkadaşlar elektrikli. Şuradan kumandasıyla yönlendirebiliyorsunuz. Müzik de çalıyor. Görsel olarak da güzel bir hava katıyor. Şuralar çekmece galiba. Evet. Boydan boya ünitenin TV ünitesi olarak kullanılacak alanların tamamı çekmece. Üzerinde İtalyan sıvası var. Ahşap giydirmeleri yine burada gözümüze çarpıyor. TV'nin arkasında bir aynı şekilde ölçülerde paneli var. Yanları aydınlatmalı, arkası yine ahşap giydirme arkadaşlar. Oturma bölümü olarak bu kısım tercih edilmiş. Bu arada bu villa Didim'de tasarlandı. Didim'de yapıldı, Yeşiltepe'de yapıldı ama içinde kullanılan malzemelerin hepsi mobilyalar, beyaz eşyalar, ahşap işçiliği tamamı Ankara'dan getirtilmiş. Firma sahibi Ankaralı olduğu için buraya yaptırmak istemiş. Evet ama malzemelerin hepsini Ankara'dan çekmiş arkadaşlar. Ön tarafımızda, salonun ön tarafında havuza çıkabileceğiniz sürgülü cam kapı bölümü bulunuyor. Burada geniş bir gene yemek masasına bir boşluk bırakılmış. Yani tamamen ahşapla kapatılsaydı birazcık boğucu olabilirdi. Bir küçük de oradan ferahlık kazandırmak adına yemek bölümüne bir cam bölümü ayrılmış. Yemek bölümümüz dışarıda söylediğim gibi arkadaşlar. Bunu burada fazlalık gören hanımlar olacaksa ön tarafa çıkartmak çok bir maliyet değil. Bu eve bu kadar para verildikten sonraki fiyatı söylemedik galiba. Söylemedik değil mi? Fiyatı söylemedik. Fiyatımız 32 milyon Türk lirası. 32 milyon lira buraya verildikten sonra bir 100 bin lira da ön tarafa kapatma yapıp yemek bölümü ön tarafa çıkartılabilir. Üst tarafta yine şık bir aydınlatması var. Dekorasyon olarak ben beğendim. Tatlı görünüyor. Şunu söyleyen olabilir. 32 milyon veriyoruz. Tabii ki beğeneceğiz. Zevkler ve renkler tartışılır ama villa konsepti, içindeki eşyaları, ahşap giydirmeleri, kullanılan işçilik bence gayet başarılı. Girişte hemen yani mutfağın girişinde şöyle bir kısım var ama ayrı mutfak arkadaşlar. Salon ve mutfak arasında bir bölüm var. Burada mimarına yine selamlar. Ölü bir noktayı böyle raf ve biblo süs olarak kullanmak amacıyla bir bölüm yaratmış. Hemen oradan fırın başlıyor. Fırın boyutu da yükseklik olarak gayet güzel. Buzdolabımız geniş bir buzdolabı arkadaşlar. Sığacak şekilde güzel bir alan ayrılmış buraya. Antrasit ve sarıyı ben ilk defa gördüm. Yakışıyor mu? Bence bir tık. Yani ilk defa gördüğüm için yabancı hissettim. Genelde antrasit, kahverengi, beyaz bunlar birbirine yoğunlaşmış renkler. Didim'de gördüğümüz en azından. Bu renkte kullanılabilirmiş bence gayet mantıklı. Şuralar arkadaşlar dolap bölümleri hepsi raylı sistemde. Yani merdiven altında görünen dizayn mutfakta da kendini göstermiş. Yine aynı şekilde bu kısımda köşe bölümü şu şekilde arkadaşlar. Ölü alanı kullanabilmeniz için raylı bir düzen tertip edilmiş. En azından pirinç, nohut vesaire kullanabileceğiniz depo bölümü olarak bunu düşünmüşler. Bence gayet de güzel olmuş. Ölü nokta kalmamış. Standartta çünkü buraya böyle bir köşe çekmece yapılıyor. Yani böyle birbirine 90 dereceyle çekiyorsun. İkisi bir geliyor falan. O zahmetten kurtarmış. Tezgah bölümümüz başlıyor. Beyaz. Antrasit ve beyaz burada evet kendine çok güzel yakıştırmışlar arkadaşlar. Dolap aralarımız yine fayans. Beyaz renkte. Akıllı evye sistemimiz var. Bunu Didim'de tanıtım yaptım. Bir villada görmüştüm. O da çok hoşuma gitmişti. İkinciyi de burada görmek nasip oldu. Üzerinde hemen sürgülü cam pencere bölümümüz var. Tezgahımız devam ediyor. Burada ekstra olarak bir şef ocağı bulunuyor. Meraklısı varsa en azından televizyonda yemek programları ya da MasterChef'i izleyip burada kendini aşçılıkta göstermek isteyen insanlar olursa onlar için bir şef ocağı tertip edilmiş. Üzerindeki raflar, dolaplar mutfakta fazlaca yeterli. Ona rağmen yine burada geniş çekmece bölümleri bulunuyor arkadaşlar. Ada mutfakta da bu sefer beyazla sarıyı birbirlerine empoze etmişler. Bar sandalyelerimiz hemen başında, en azından aparatif kahvaltı köşesi olarak düşünebiliriz. TV ünitesi için şurada bir bölüm ayrılmış. Üzerinde yine kliması var. Mutfak tezgahı aynı şekilde dizayn olarak devam etmiş. Kahve köşesi olarak ideal bir bölüm kullanılabilir. Bence mutfak gayet başarılı. Mutfaktan da yine sürgülü cam kapı bölümümüz var. Dışarı çıkabiliyorsunuz. Salon, mutfak, giriş katta bir yatak odası. Güzel dizaynlar var gerçekten. Mimarına teşekkür ederim. Farklı şeyler görmek bizleri de mutlu ediyor. Sürekli aynı yerleri görmektense böyle farklı tasarımlar da görmek en azından bakış açımızı genişletmemizi sağlıyor arkadaşlar. Üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken merdiven başında akıllı ev panelimiz var. Bu arada bu panelden şöyle bir durum var. Banyolarda arkadaşlar şu gösterdiğim kısımda yerden 2-3 santim yukarıda su taşkını olursa eğer
Alarm sistemi mevcut. Hemen anında sistemden otomatik olarak suları kesiyor arkadaşlar. Bu yüzden su taşkını burada imkansız. Güzel bir düşünce. Merdivenden çıkacağız. Aydınlatmalarımız var basamaklarda. Alüminyum korkuluğumuz var. Hemen üst kattan devam edelim. Üst kat merdiven başındayız arkadaşlar. Burada görünen aydınlatmalar yumurta sarısı gibi, şekil itibariyle de ona benziyor. Hareket sensörlü, hareket algılayan aydınlatmalar. Koridor alanımız, yani üst kattaki bu koridor alanı çok geniş ve ferah. Bir otel lobisine giriyormuşsunuz hissi veriyor size. Şuradaki dizayna kadar, süslere kadar, duvardaki aydınlatmalara kadar çok güzel düşünülmüş. Biraz daha geri gidince sağlı sollu bütün detayları size göstereceğim. İlk yatak odasının içine giriyoruz. 2 adet tek kişilik yatak. Bak sarı burada da kullanılmış. Mutfakta kullanılan hani antresit sarıyı evin tamamında görünce bu sefer insanın gözüne gerçekten hoş görünüyor. Başlarında birer adet komodinleri, aydınlatmaları, yine ahşap giydirmesi var arkasında. Bu kısmı tamamen bir salonmuşçasına TV ünitesi olarak dizayn etmişler. Şurada evet çekmeceleri, buraya birer tane puf. Sadece oturmak için, belki ders çalışmak için ya da çalışacağınız herhangi bir şey varsa, yazacağınız herhangi bir şey varsa bunun için kullanabilirsiniz. Rafları böyle üstten komple dolanıyor arkadaşlar. Şık bir görüntü. Çok beğendim. Giyinme bölümü de bulunuyor. Aşağıda yok ama burada arkadaşlar giyinme bölümü de var. Boylu boyunca böyle ışıklı, kullanabilecek detaylı burada bir makyaj bölümü olan giyinme bölümü. Gayet başarılı arkadaşlar. Bence güzel dokunuşlar. Kendine özel tabii giyinme bölümü olursa banyosu da olur. Yine aşağıdaki odanın birebir aynı boyutlarda, aynı malzemelerde, aynı renklerde bir adet de duş bölümü burada, banyo bölümü özel olarak bulunuyor. Şöyle bir içeri gelebilirsek, şu köşedeki az önce aşağıda bahsettiğim su olayını anlatacaktım ama bir sonraki banyoda artık onu da ona saklayalım. Çünkü her banyoya girmek için bir sebebimiz olsun. Koridora geldik arkadaşlar. Koridor sağlı sollu. Bir tarafında ayna, bir tarafında portre, ahşap giydirmeleri bunlar. Evet, tamamen ahşap işçiliği, renklendirmelerle beraber sizi havalı bir yere giriyormuşsunuz hissi kazandırıyor. Üst tarafında alarm sistemleri de var. Hem yangın sensörü hem duman sensörü hepsi çalışıyor. Sağlı sollu 2 yatak odamız daha var arkadaşlar. Hani otel lobisi dedim ya, bittiği yerde de şu süs olayı gerçekten mimari dokunuş çok güzel olmuş. İnsanın hoşuna gidiyor. Bu yatak odasında giriş direkt giyinme bölümünden başlamış. Şöyle karşı taraf bir dolap bölümü arkadaşlar. Rafları yine ışıklı bölümleri. Yine makyaj bölümü burada. Banyosu hemen karşıda. Bu banyoda içeri girelim. Banyo bölümümüzün içine gireceğiz. Buraya belki 2 lavabo olsaymış. Kuşadası'nda bir 2 tane villada denk gelmiştim. Çok hoşuma gitmişti benim. Şurada 2 tane lavabo olan olsaydı 2 kişi en azından dişlerimizi fırçalayabiliriz. Sabah uyandığımızda elimizi yüzümüzü yıkayabiliriz. Şöyle sizi birazcık içeri alacağım. Söylediğim bu taşkınlığı önleyen sistem şurada arkadaşlar. Tam ayağımın hizasında. Görebiliyorsanız o suyun taşması durumunda direkt sistemi kilitleyip vanaları kapatıp taşkınlığı önlüyor. Buradan yatak bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Ya çok güzel ev. Gerçekten çok güzel ev. Satış stratejisi için değil. Kesinlikle alabilirsin, almayabilirsin, önerebilirsin, önermeyebilirsin. Beğenirsin, beğenmezsin. Benim yaşamak için gerçekten çok beğendiğim bir ev düzeni. Çift kişilik yatağı bu yatak odamızda. Sağlı sollu 2 tane komodin. Diğer odalara göre biraz daha yatak bölümü en azından sade bırakılmış. Üst tarafta 4-5-4. Böyle bir göz spot aydınlatmaları var. Aynısı karşıda da bulunuyor. Elbise dolabı olmadığı için hani alan da fazla kalıyor arkadaşlar. Bu yüzden karşı kısmı tamamen TV bölümü olarak dizayn etmişler. Her yatak odası bence 1+1 daire konseptinde. Burada bir adet Fransız balkonumuz var. Havuzu ve bahçeyi görebiliyoruz arkadaşlar. Son yatak odamızın içine gireceğiz. Aslında vakit olsaydı saatlerce tanıtıp saatlerce anlatılıp her detayı tek tek gösterip sunum yapılacak bir villa ama bu sefer video çok uzun olacak. Yani 20 dakikanın üzerine çıkacak. Sizi de yormak istemiyorum işin aslı. Bu yatak odamızın, son yatak odamızın içine giriyoruz. Karşıda hemen bizi çift kişilik yatak bekliyor. Üzerinde bir üst tarafında çok şık bir giydirmesi var arkadaşlar. Yatakla bütünlüğü sağlamak için. Yine komodinleri var ama bunlar duvara sabit. Seyyar komodinler değil. Aydınlatmaları gerçekten çok beğendim. Bu kısımda hani 1+1 konsepti, bir salon konsepti her yatak odası için söylüyoruz ya. Bunu birebir destekleyen bir durum olmuş. Salonda bulunan elektronik şömine, TV ünitesi, yani yattığınız yerden şömineyi çalıştırıp oradan televizyondan da güzel bir dizi bulursanız buradan çıkmazsınız. Banyosu da var, giyinme bölümü de var. Burada bir adet balkonu da var mesela. Balkona da çıkabilirsiniz. Bence oldukça geniş bir balkon arkadaşlar. Balkona ihtiyaç var mı? Bence yok. Neden yok? Zaten
700 metrekare arsa içerisinde açık alanı fazlasıyla var. Bahçe alanı çok fazla var. Ve bu yüzden balkon çok fazla kullanabilecek bir alternatif değil bence. Giyinme bölümü harekete duyarlı, aydınlatmaları var. Şöyle siz içeri alabilirsem burası diğer giyinme bölümlerine göre daha geniş. Dolap alanı karşıdan başlıyor raflarla beraber. Şurası elbise bölümü açık bırakılmış. Üst taraflarda yine açık bırakılmış. Kapakları yok diye düşünmeyin. Dizaynı bu şekilde. Hazırlanma bölümü, makyaj bölümü burada hemen arkadaşlar köşede. Yani bence olabildiğince güzel, yapılabilecek en iyi hareketi yapmışlar bu villada. Dediğim gibi tasarım bir villa yani. Burada lavabo bölümümüz var. Özel banyo alanı. Sadece buradaki klozet neden antrasit? Kapama takıldı. Diğerlerinde beyazdı galiba. Bu kapama takıldı. Duş bölümü arkadaşlar. İçeri alabilirsem sizi. Geniş bir duş bölümü var. Şurada bir küçük sabunluk niş bölümü yaratılmış. Yukarıdan sabit ve seyyar olarak kullanabileceğiniz duş başlıkları da yerini almış. Güzel bir villa. Gerçekten güzel, keyifli bir villa gezdik. Kendimizce hayal kurduk. Keşke bizim olsa diyebileceğimiz villalardan bir tanesi. Finali çoğu zaman yaptığımız gibi balkonda yapacağız. Yeşiltepe'nin en güzel, Didim'in en şık tasarımlı villasının tanıtımının sonuna geldik. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen artık abone olmayı unutmayın. Videolarımda yeni villalarda, yeni tasarımlarda, yeni şehirlerde belki görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.